Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir hamurla 3 farklı atıştırmalık tarifi vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak 2 adet muzumuzu dilimleyerek başlayalım. Üç adet yumurta sarısı ekleyerek bir blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekelim. Toplamda 1,5 su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim ve çekmeye devam ediyorum. 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyerek hamuru pürüzsüz olana kadar çekmeye devam edelim. Üç yumurta beyazına bir fiske tuz ekleyerek çırpmaya başlayalım mikser yardımıyla. Yarım su bardağı toz şekeri azar azar ekleyerek krem şanti kıvamına gelene kadar çırpalım. Yumurta beyazını yumurta sarısına 3-4 seferde azar azar ekleyerek spatula yardımıyla yavaşça karıştıralım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hazırladığımız hamuru bir pet şişeye alalım. Pet şişenin kapağını ısıttığımız kalın bir şiş yardımıyla bir sefer ortasından delelim. Evet, krep tavamızı önceden ısıtalım ve hamurumuzu pet şişe yardımıyla küçük olacak şekilde dökelim. Orta ateşte kontrollü bir şekilde pişirmeyi bırakalım. Üzeri kabuk bağlayınca bir spatula yardımıyla dikkatli bir şekilde ters çevirelim. Diğer taraflarında kızarmasını sağlayalım. Evet, 3 tava bu şekilde pişirdim. İlk tarifimiz için arasına dilediğiniz reçeli kullanabilirsiniz. Ben börtleyen marmelatı kullandım. Arasına sürerek 2 tane hamuru birleştirdim. Kenarlarını da cevize buladım. Dilerseniz fındık, fıstık, file bademe de bulayabilirsiniz. Üzeri için 60 gram beyaz çikolatayı ben bari usulü erittim. Bir kaşık yardımıyla hamurların üzerine sürüyorum. Evet, çikolatayı sürdükten sonra 10 dakika buzdolabında donmaları için bekleyelim. Donduktan sonra üzerine sütlü çikolatayı bir şerit halinde üzerlerine sıkarak şekil verelim hepsine. Buzdolabına kaldırarak üzerlerinin donmasını bekleyelim ve buzdolabında muhafaza ederek ikram edelim. Kalan hamurları biraz daha büyük sıkarak tavaya döktüm ve arkalı önlü olacak şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet, pet şişeyle büyük olacak şekilde sıkıyorum tavaya ve arkalı önlü olacak şekilde pişirmeye devam ediyorum.
Evet, hamurları hazırladım, pişirdim. Arasına ilk olarak marmelat sürüyorum ve bir telin üzerine diziyorum. Daha sonra çok az çay kaşığı yardımıyla ortalarına sütlü çikolata koyuyorum ve üzerine tekrar da aynı boyutta hamuru kapatıyorum ve buzdolabına kaldırarak 10 dakika çikolatanın donmasını bekliyorum. 125 gram sütlü çikolatayı benmari usulü erittim ve her tarafına gelecek şekilde hamurları çikolatayla kaplıyorum ve telin üzerine alıyorum. Kalan küçük hamurları da beyaz çikolataya buladım. Daha sonra buzdolabına kaldırarak 10 dakika çikolataların donmasını bekliyorum. Evet, üzerlerine kakaoluların beyaz çikolata sıkıyorum. Şerit halinde hepsine sıkmaya devam ediyorum. Daha sonra tekrardan buzdolabına kaldırarak donmaları için bekliyorum. Evet, kalan hamurları küçük olacak şekilde pet şişeyle döküyorum. Ortalarına beyaz kalan çikolatayı sıkıyorum. Ve tekrardan hamurdan sıkarak arkalı önlü olacak şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Dilerseniz çikolata koymayarak sade olarak da pişirebilirsiniz. Evet, ters çevirerek diğer tarafların da kızarmasını yardımcı oluyorum. Ve pişen hamurlarımı servis tabağına alıyorum. Ve kalan hamurları aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Dilerseniz arasına çikolata, dilerseniz de sade olarak pişirmeye devam edebilirsiniz. Evet, hamurlarımın hepsini pişirdim. Bayağı bereketli bir hamur. Kalabalık misafirlerinize kısa sürede hazırlayarak ikram edebilirsiniz. 3 farklı şekliyle de mükemmel bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.